Ben üniversitede çok ders verdim de ilk defa kendimi böyle Ricky Martin gibi hissediyorum. Şeyler. Şimdi benim sunuşum yemekten önce ve de tam İstanbul'la da ilgili değil. Ben belki bu içinde yaşadığımız dünyayı, devingenliği, karmaşıklığı nasıl temsil ediyoruz? O konuda size bir konuşma yapmak istiyorum. Daha önceki konuşmacıların kadar zengin olmayacak maalesef. Çünkü bilim maalesef çok sıkıcı bir şey. Onu teslim etmek lazım. Ve 30 sene, 40 sene bu işte çalıştığın zaman da biraz mesleki deformasyon oluyor. Şimdi benim yapacağım sunuş, her ikisi de felsefenin alt dalları olan metodoloji ve varlık bilimle ilgili. Varlık bilim biliyorsunuz ontoloji demek. Ondan sonra şimdi bu felsefe kelimesi telaffuz edildiği zaman hemen kulağıma önceden geliyor, felsefe yapma. Felsefe yapma. Yani pek sunuş vaat edici bir şekilde başlamadı, bunu teslim ederim yani. Fakat felsefeciler buna hemen bir yanıt verirler. Acaba felsefe yapmadan yaşamak mümkün müdür sorusuyla cevap verirler. Yanıt da olumsuzdur. Yani felsefe yapma sorusu da bir felsefedir. O zaman biz işimize bakalım. Çünkü 18 dakikam var. Nasıl bitecek bilmiyorum. 16-28 kalmış. Şimdi önce bu bir yerden başlayalım. Şimdi insan merkezli, yani insan merkezli baktığımızda biz öyle bir evrende yaşıyoruz ki içinde yaşadığımız evrende her şey, bütün varlıklar bize göre, yani bizim bedenimize göre ya çok küçük ya da çok büyük. Bizim bu dünyada bir akranımız yok yani şöyle varlık olarak. Hiç onu düşündünüz mü? Bir Fransız filozof var, ismi Bruno Latour. Diyor ki bizim de üzerinde egemenlik kurduğumuz ve kendimizi egemen hissettiğimiz bir tek şey var. O da A4 kağıdı diyor. Şöyle karşımıza koydum da. Yani şimdi o yüzden yani dünyayla ilişkimizi biz bu A4 kağıdı üzerinden kuruyoruz. Yani önce dünyayı temsil ediyoruz, ondan sonra onun üzerine düşünüyoruz. Hakkında konuştuğumuz şey dünyanın kendisi değil, temsilleri. Ve bu dünyayı anlatmaya çalışırken genellenebilir, uygulanabilir, geçerli. Bu geçerli kelimesini tercüme olarak relevant diyorum. Bazı kelimeleri İngilizcesinde söyleyeceğim. Bilişsel, bu da Moğolcadan tercüme bir şey, bu kognitif demek. Ergonomik ve kapasite ve kısıtlayıcılarımıza uygun çözümler arıyoruz. Yani dünyada çalışırken elimize, gücümüze uygun çözümler arıyoruz. Mesela mimarlık eğitimine başladığımızda şöyle sorular başlarlar ilk atölye çalışmalar. Bizim bedenimiz böyle olmasaydı, biz o smile globe gibi bir şey olsaydık, hani yuvarlak ve öyle bedenimiz öyle olsaydı, bizim evimiz nasıl olurdu? Mimarlık ilk egzersizler. Şimdi örüntü tanıma, pattern recognition kapasitemiz şimdikinden çok daha üstün olsaydı veya ergonomik olarak kolumuzun gücü şimdiki bedenimizden 10, 100 bin kat daha güçlü olsaydı bizim dünyamız bugünküne benzer miydi? Başka mı dünya olurdu? Şimdi biz dünya üzerindeki serüvenimizi izlediğimizde görüyoruz ki biz bu sorunları biyolojik olarak çözmüyoruz. Çünkü kendimizi geliştiremiyoruz. Kendimizin biyolojik yetenekleri sınırlı. Ama problemi teknolojik olarak çözüyoruz. Teknoloji diyorum. Yani kolumuzun gücünü çekiçle, beynimizin gücünü bilgisayarla amplifiye ediyoruz. Ve her teknolojik düzlemde bir felsefi yaklaşımla eklemleniyor. Yani her teknolojiye aşağı yukarı bir felsefi yaklaşım tekabül ediyor. Doğal enerji kaynaklarının egemen olduğu dönemde, yani arabayı yürütmek için atı kullandığımız, kayıkları sürüklediğimiz dönemde klasik felsefe çok yeterli olmuş. Yeterli olmuş. Çünkü problemi de çözmüş. Yani mesela Aristofiziğinin şöyle bir önermesi var. Şeyler düşer. Çünkü ağır şeylerin tabii yeri aşağısıdır.
Yani bugünkü kadar, biz bunu bugün söylediğimiz zaman çok totolojik geliyor ama o zaman gelmemiş. Şimdi cansız enerji kaynaklarına, inanimate enerji kaynaklarına geçmeye başladığımız zaman, ki bunların en birincisi baruttur. Yani atmaktansa barutla bir şeyi atmak geçtiğimiz zaman bu açıklama biçimi, bu şeyler düşer çünkü tabii şeylerin doğal yeri aşağısıdır açıklaması biraz şey yapmış, geçersizleşmiş ve yerini etkiye, ilişkiye bakan açıklamalara bırakmış. Bunların büyük ustası da bence bizim entelektüel olarak modernitenin babası adlandıracağımız Galileo'dur. Galileo düşme eylemini nesnenin kendi içindeki aşağıya gitme arzusundan çok onun içinde bulunduğu ilişki sistemiyle açıklamaya çalışmış. İşte böyle biliyoruz eğimli düzeylerde bilyeler yuvarlamış falan. Ve de şunu göstermiş ki aynı nesne başka ilişki sistemlerine taşındığı zaman düşmeyebiliyor. Biz biliyoruz ki uzaya götürüldüğü zaman nesneler dolaşıyorlar, şey yapıyor. Nedenselliğin nesnenin kendi içindeki özde değil de çevresiyle kurulduğu ilişkide olduğunu göstermiş. Bu aslında belki insanlığın yaptığı en önemli düşünsel devrimlerden bir tanesi. Nitekim düşünürseniz doğa bilimin tarihi özcü, sübstantivist, özle ilgili açıklamalardan ilişkisel, relasyonist açıklamalara geçişin tarihidir. Bu bağlamda fizik, felsefe ve estetikten, biyoloji ve jeoloji, teolojiden, psikolojide ahlak bilimden, kimyada bir tür sihirbazlık olan simyadan ayrılmıştır. Yeni bir dünya, topçuluk, astronomi, kartografya, navigasyon, fizik alanları ve büyük başarı sağlayan Newtoncu felsefeyle şekillenmiştir. Fakat doğa bilim gibi görece tarafsız bir alanda bile çok büyük bir çalkantı çıkaran bu büyük bir devrimdir. Galileo'nun, Darwin'in başına gelenleri düşünelim. Toplum bilim ve felsefe, ontoloji alanında da çok büyük çalkantılar yaratmıştır bu ilişkisel sisteme geçiş. Freud'un ve Marx'ın başına gelenleri düşünelim. İlişkisel ontoloji çok önemli. Çünkü bu öğretiyi topluma taşıdığımızda şöyle bir şey demiş oluyoruz. Ben kibirli, şefkatli, zarif, haset, kıskanç, cömert veya iyiliksever olduğum için değil, İçinde bulunduğum ilişki sistemi, ilişki yapısı beni böyle yaptığı için kibirli, haset, kıskanç, cömert ve iyiliksever oluyorum. Yani anladın mı? Bu çok önemli bir şey. Bu da bizi bundan 275 yıl önce Newton ile Leibniz arasındaki büyük bir tartışmaya götürüyor. Bu tartışma dünyanın içinde yaşadığımız evrenin yapısıyla ilgili. Dünya nasıl bir yer acaba? Tartışmada iki taraf var. Bir tanesi Newton ve Clarke, öbürü de Leibniz. Bu iki tartışmacı arasında tartışma kazanılıyor. Kim tarafından? Newton tarafından kazanılıyor. Felsefi temeli çok sağlam olduğu için kazanılmıyor. Newton'un tartışmayı kazanmasındaki en önemli savı geliştirdiği metodolojisi ve pratik geçerliliği olan bir metodolojiye sahip olması. Felsefi temeli bence Leibniz kadar sağlam değil. Ama Leibniz'in felsefi temeli kuvvetli yaklaşımı, kuvvetli bir teknolojiyle, metodolojiyle desteklenmediği için pratikte yeniliyor. Yeniliyor çünkü Leibniz'in ilişkisel dünyası topçuluk, tabiye, astronomi, kartografya, navigasyon, fizik alanında Newton'la yarışabilir, bir rekabet edebilir bir şey üretmiyor. Hikayenin geri kalan dönemini biliyoruz. Onun adına da modernite diyoruz. 275 yıl atlıyoruz. Bu 275 yıl atladıktan sonra zamanda bilgisayar teknolojisinin, ağlar toplumunun yükselişiyle birlikte felsefi düzlemde kaybetmemiş. Ama pratikte yenilmiş. Yani hükmen mağlup
Leibniz'in tekrar itibar kazandığı bir döneme geliyoruz. Bana inanmıyorsanız size bir şey vereyim, kaynak söyleyeyim. American Journal of Sociology'nin 1997 yılında yayınladığı bir yazıya referans vermek istiyorum. Bu yazının adı Manifesto for a Relational Sociology. İlişkisel sosyoloji için manifesto. Manifestonun metni aynı Karl Marx'ın Komünist Manifestosuyla gibi yazılmış ve şöyle bir bitiyor: Entities of the world relate. Dünyanın varlıkları ilişkiye geçiniz. Toplum bilimde bu bütün şey toplum bilimde tözcü de Moğolcadan gelen bir kelime, substantivist yani özcü, esensyalist açıklama biçimlerinin marjinal getirisi azalırken ilişkileri şeyleşmeden ilişki olarak okuyabilen, toplumsal ağ araştırmaları üzerinden bu ıslak kompütürün örüntü tanıma kapasitesini arttıran, yeni bir teknoloji kurmaya başlayan ilişkisel yaklaşım, saygın ve sürdürülebilir bir araştırma programına dönüşüyor. Peki bu durumda ne olmuş oluyor? Ben kibirli, şefkatli, zarif, haset, kıskanç, cömert veya iyiliksever olduğum için de değil de içinde bulunduğum ilişki yapısı beni öyle kıldığı için veya ben bu ilişki yapısında böyle davranmayı kendi çıkarım açısından daha yararlı bulduğum için kibirli, haset, kıskanç, cömert, iyiliksever oluyorum veya öyle görünüyorum. Galile devriminin bir benzerinin eşiğine gelmiş durumdayız toplum bilimler alanında. İlk adımlarımızı attık. Artık birilerinin bunu kodlaması gerekiyor. Burada bitirirsem, 6 dakikam kalmış, biraz da erken bitireceğim. Söylediklerim temellendirilmemiş ve delillendirilmemiş spekülasyonlardan ibaret kalabilir. Uzun uzun size burada ilişkisel toplum biliminin neler yapabileceği konusunda bir konferans vermeye niyetim de yok, vaktim de yok. Ama bir metodoloji alanında bir deyim var. İngilizcesini söyleyeyim. The proof of the pudding is in its eating. Yani pastanın kanıtı tarifinde değil, tadındadır. O zaman bu söylediklerimi delillendirecek küçük bir başarı öyküsüne işaret ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda ben Türkiye'deki göçler üzerinde çalıştım. Toplum bilimciler bazen böyle işler üzerinde çalışıyorlar. Birileri de onlara bu işler için para veriyorlar. Bu göç matriksleri çok büyük matrikslerdir. Her yerden her yere giden insanların sayısını gösteren, içinden çıkılması bizim şu ıslak kompütürlerin algılayabileceği kadar karmaşık yapılardır. Bunları rakamlar, sayılar, miktarlar, yoğunluklar olarak betimlemeye, görselleştirmeye ve algılanabilir kılmaya çalışarak konvansiyonel bütün teknikleri denedim. Haftalar, aylarca üzerinde çalıştım. Bazı küçük başarılar elde ettim ama yeterli düzeyde zarif bir indirgeme metodolojisine erişemedim. Ama bu toplumsal ağ araştırmaları alanının ilişkisel ontolojiye dayanan teknikleriyle bu problemi çok zarif bir şekilde çözdüm. Şimdi sonuç anlattığım şey şu: rakamlar, sayılar, yığıntılar, yoğunluklar dünyasından ilişkisel dünyaya geçiş çok zor oluyor. Ama siz dünyayı ilişkiler üzerinden okumaya kalkarsanız nitelikleri, özellikleri, sayıları, büyüklükleri çok daha rahat okuyabiliyorsunuz. Sonuç olarak ben kibirli, şefkatli, zarif, haset, kıskanç, cömert veya iyiliksever olduğum için değil, bu platonik kavramları ete, kemiğe büründürdüğüm, yani reinkarne ettiğim için değil, içinde bulunduğum ilişki yapısı beni öyle kıldığı için öyle görünüyor veya oluyor olabilirim. Belki de böyle düşünmemize ihtiyaç var. Çok teşekkür ederim.